Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber V yakalı kırmızı yelpaze yeleğimizin yapımına başladık. Öncelikle bu örneği öreceğiniz zaman misinalı şiş kullanmanızı sizlere tavsiye edeceğim. Çünkü ilmek sayılarımız oldukça fazla. Ortalama Türk kadınlarının boyunu hesaba kattığımızda 3,5 numaralı şiş ve orta kalınlıktaki bir ip için 165 ilmek yeterli olacak. Eğer ki ortalamanın biraz altındaysanız ilmek sayısını azaltabilirsiniz. Ortalamanın üstündeyseniz arttırabilirsiniz. Bizim için modelin başlangıç oturtturduğumuz yer 82 ilmeğin olduğu bölümde olacak. Onun üstündeki alan ise sizin örgünüzün boyu ile alakalı olan bölümünü kapsayacak. Şimdi ben ilk ilmeklerimi attıktan sonra bakın ilk diş haroşamı ördüm. Şimdi burada yapacağımız işlemlerden bir tanesi şu. 165 ilmek demiştim hatırlarsanız. 165 ilmeğin 100 ilmeğine ben haroşalarımı düzden örüyorum ve düzden örerken de ilk ilmeklerini hep boş alıyorum. Özellikle kol bölümü, yani yukarıdaki diğer sıranımızın sonundaki bölümde bu ilmek atışına özellikle dikkat edin ki dikişimizi buradaki ilk ilmeklerimizin üzerinden yapacağız. Şimdi düz ilmeklerimizi örerek 100 ilmek örüyoruz arkadaşlar. 100 ilmeği sizle beraber örmeyeceğim ben. Şimdi örmeye başladım ve saymaya başlıyorum. 100 ilmeğe geliyoruz ve orada yapacağımız küçük işlemimiz var. Bu yakamızı oluşturacak. Evet arkadaşlar, 100 ilmeğimi tamamladım. Bakın burada bir diş haroşa dişim var. Burada da bir diş haroşa dişim var. Bu tarafta da 65 tane ilmeğim var. Şimdi örgüm normalde bu şekilde giderken hemen yönünü değiştiriyorum. Ve tekrardan düz örgümü örerken 100 ilmeği buradan başa doğru geçireceğim. İpimin yönünü değiştiriyorum. Çünkü ne yapacağım? Haroşa öreceğim için ilk ilmeğimi örmeden aldım. Sıktım ve örgüme devam ediyorum. Şimdi şurada ne yapmış oluyoruz? Etek ucu kısmını biraz daha yaka kısmından genişletmiş oluyoruz arkadaşlar. Şu an yaptığımızda. Şöyle göstereyim bakın. Hemen arası çok fazla açılmadan. Bakın. Dönüşümüzde 1-2 haroşa dişi varken diğer tarafta bir haroşa dişi olarak kalmış olacak. Şimdi bu ilmeklerimi gene sıra başına kadar devam ediyorum. Sıra başında sizlerle görüşüyoruz. Evet arkadaşlar, 2 haroşa dişimiz tamamlandı. Şimdi üçüncüye geçeceğiz. Üçüncüde de yapacağımız işlem gene ilk ilmeğimizi boşa alacağız. 100 ilmeğimizi ördükten sonra 100 ilmeğin üstüne 3 ilmek daha ekleyeceğiz diğer taraftan. Yani 103 ilmek olarak düz örgümüzü örüyoruz. Böylece yaptığımız işlem etek ucunu açarken o yakadaki V'liği hazırlamak olacak. Birazdan birkaç sıra sonra zaten hemen modelimizi kurmaya başlayacağız. Şimdi hızlı bir şekilde 103 ilmeğimizi örüyoruz. Bakın. Şimdi bakın 100 ilmeklik alana geldim. 103 ilmeği çıkartacaktım biliyorsunuz. Hemen 3 ilmek ekleme yapıyorum. Bakın 1, 2, 3. Yani 103 ilmek oluyor. Şimdi tekrardan döndürüyorum. İlmeğimin yönünü değiştiriyorum ve ilk ilmeği atıyorum. Şimdi 103 ilmek olarak devam edip başa döneceğim. Hemen şuradaki duruşunu da göstermek istiyorum sizlere, bakın. Şu şekilde. Gene birli, ikili ve devam ediyoruz şimdi. Bakın arkadaşlar, 1, 2, 3 haroşa dişimizi tamamladık. Şimdi 4. haroşa dişimize geçiyoruz. Bu sefer de 103 ilmeğin üstüne 3 ilmek daha atıp 106 ilmeği tamamlayacağız. Her seferinde 3 ilmek eklemesi yapıyoruz. Şimdi bu sırayı da 103 ilmeğimizi örelim. Hemen son kısımdaki ilmeği geçişi de göstereceğim sizlere. Daha sonraki alanda zaten ne yapacağız? Arka yüzde 106 ilmeği tamamen örüp başa döneceğiz ve ondan sonraki sıramızda modelimizi kurmaya başlayacağız böylelikle. Şimdi 103 ilmeğimizi örelim, gelelim. 103 ilmeği tamamladım. Bakın şimdi tekrardan 106 ilmeği tamamlayabilmek için 3 ilmeğimi 1, 2 ve 3 şeklinde ayarlıyorum. Şimdi şuradaki görüntüyü bakın. Artık
ne yapmaya başladı? İyice kendini göstermeye başladı. İlerleyen aşamalarda bu daha fazla gösterecek zaten. Şöyle koymak istiyorum bakın. Daha genişten dara doğru gidiyoruz. Burası zaten bizim nedir? Yakamızın bölümü. Bu tarafta yeleğimizin etek ucuna doğru olan bölümü. Şimdi tekrardan dönüyoruz. Çünkü 106 ilmeği tamamladık. İlk ilmeğimizi boşalacağız. Ve 106 ilmeğimizi tekrardan örüp başa döneceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi yeleğimizin ön patı için 1, 2, 3, 4 diş haroşa kullandım ben. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. Görüntü de şu şekilde. Bakın. Şimdi bu sırada artık modelimizi kuracağız ve modelimizi kurarken etek ucundan başladığımızı belirtmiştim. Çünkü bu yelek yan giden bir model. Şöyle daha düzgün duruyor sanırım, daha iyi göreceksiniz. İlk ilmeğimizi örmeden aldıktan sonra sayıyorum. Bakın ilk ilmekle beraber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi bu 8 ilmekten sonra 1, 2 ilmek daha örüyorum. Bakın 2, 4, 6, 8 benim standart ilmeğim olacak. Şu 2 ilmeği ekstradan örüyorum ki birinci ilmeği, şu 8 ilmeği kapatayım. Birinci ilmeği ikinci ilmeğin üstünden geçirirken 1 diye sayacağım hemen. 1. Şimdi tekrardan ördüm. Bu ilmeği üstünden geçirirken 2, bu şekilde 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 adet üstten atlatmalı kesimimi yapıyorum. Neden üstten atlatmalı kesimi yapıyorum? O zaman şuradaki görüntü oldukça düzgün çıkıyor. Şimdi bu ilmeği 1 olarak kabul ediyorum. Bakın 1, 2, 3, 4 ilmeğim benim ara ilmeğim. Şimdi tekrardan şu alanı yapabilmek için bu 4 ilmekten hariç olarak 1, 2 ilmek daha örüyorum. Bakın 4 ilmeği ayırdım. Sondaki 2 ilmeğin buradaki ilk ilmeğini alıyorum. Üstten atlatmalı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi bu işlemi toplamda 5 kere yapacağız biz. Şu an ilk ikisini yaptık. Devamında 3 tane var. Görmüş olduğunuz gibi 2 tanesi hazır. Tekrar araya 4 ilmek atıyorum. Birinci ilmeğim, ikinci ilmeğim, üçüncü ilmeğim ve dördüncü ilmeğim dedikten sonra burayla bağlantım bitiyor. Kesebilmek için 2 ilmek daha atıyorum ve bir diye başlıyorum. Şimdi bu şekilde toplamda 5 kere kesimimizi yapalım. Ben sizin çok fazla zamanınızı da almak istemiyorum. 5 kere kesimimizi yaptıktan sonraki alanda görüşüyoruz gene.
Şimdi görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3, 4 ve 5 adedi tamamladık. Burada da bizim 106 ilmeğimiz vardı. Şimdi burası 109 ilmeği tamamlamamız için normal haroşalarımızı örüyoruz. Zaten artık nerede ilmek eklememiz gerektiğini örgümüz bize gösteriyor. Hemen birkaç ilmeğimiz olduğu için burada sizlerle beraber öreceğim ve daha sonra dönüş yapacağız zaten. Şöyle. Evet. 103 ilmek bu taraf ve 3 ilmek daha ekliyorum. 1 2 3 şeklinde. Bakın. İyice genişlemeye başladı. Şimdi tekrardan döneceğiz. Dönme işleminde bu sefer modelimizin artık arttırım alanını yapacağız sizlerle beraber. Hemen 103 ilmeği örmeye başlıyoruz. Şuradaki ilmeklerimi hemen ördüm ve arttırma alanıma geldim artık. Burada yapacağım işlem çok kolay. 12 ilmek kestiğimiz için 12 ilmek arttırıyoruz. Hemen şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 kestik, 12 arttırdık. 4 ilmeğimizi hemen hızlı bir şekilde örüyoruz. Tekrar yapacağımız işlem 12 ilmek arttırmak. 12 ilmek arttır, 4 ör. 12 ilmek arttır, 4 ör. 12 ilmek arttır, 4 ör. 12 ilmek arttır, 4 ör şeklinde sıramızı tamamlayacağız. İlmeklerimizi attık ve tekrardan ön yüzdeyiz. Ön yüzde yapacağımız işlem bütün ilmeklerimizi düz olarak örmek. Şimdi burada yapacağımız işlem gene bütün ilmekleri sıramızın hani 109 ilmeğimiz kalmıştı biliyorsunuz. 109 ilmeğimize kadar örüp 3 tane ekleyip geri dönmek. Hemen şurada arttırmış olduğumuz ilmeklerden de birkaç tane örmek istiyorum ki sizlere gösterebilmek için. Şöyle. Tabii ben video karşısında biraz daha zorlanıyorum. Çünkü örgüm benden biraz daha uzak oluyor. Kameranın önünden seyrediyorum ben de. Sizlerin daha net görebilmeniz açısından. O yüzden biraz daha zorlanarak örüyorum açıkçası. Bu şekilde 109 ilmeğimi öreceğim. 3 ilmek daha ekleyip geri döneceğim ve sizlerle burada sıra başında tekrardan görüşeceğiz. 109 ilmeğimi tamamladım. Üsttekileri örerek 3 ilmek daha ekliyorum. 112 ilmek oluyor. 1 2 3 tekrar dönüyorum. Bu sefer sıra başına. 112 ilmek olarak ilk ilmeğimi örmeden aldım ve örerek devam ediyorum. Burayı tekrardan göstermek istedim. Demin sıra başında görüşürüz demiştim ama yeni başlayan arkadaşlar bazen takılabiliyorlar. Onun için bu bölümü illaki göstermek istiyorum. Bakın zaten az bir alanımız kaldı artık. Ekleye. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi birinci haroşa dişimiz oluşmuş oldu. Şimdi buradaki yeleğimizin başlangıç noktasında 4 diş haroşa dişi yapmıştık biliyorsunuz. Fakat modeli kurarken 2 diş haroşalarla devam edeceğimiz için şimdi bu sırayı da tekrardan sona doğru gidip 3 ilmek ekleyip tekrar başa döneceğiz. Böylelikle birinci haroşa dişimiz oluştu. Ve ikinci haroşa dişimiz için artık örgümüze devam edebiliriz. Etek ucu oldukça genişledi farkındaysanız. Şimdi tekrardan bütün ilmeklerimi ne yapıyorum? Örüyorum. Sonda 3 ilmek daha ekleyip tekrardan arka yüze gelip buradaki alanda görüşüyoruz. Kısmet olursa
Artık iyice anladığınızı düşünüyorum ilmek eklemeyi. O yüzden sorun olacağını da düşünmüyorum. Demin son kez gösterdim çünkü. Şimdi bütün ilmeklerimizi örüp 3 ilmek ekleyip ön yüze tekrardan gelelim. Zaten örgümüz haroşo. Görmüş olduğunuz gibi kadraja sığmadığından dolayı şöyle yapmam gerekiyor. Şimdi artık birinci dilimi oluşturacağız sizlerle beraber. Bakın yukarıya doğru çıkıyoruz ve yakamızın V'liği de oldukça düzgün duruyor. Omuz kısmını henüz bakın işleme almadık daha. Çünkü hala ne yapıyoruz? Eklemelerimize devam ediyoruz. Şimdi birinci dilimi oluşturabilmek için hemen ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ördüm ve üstünden atlatmalı olarak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 adet kesim yaptım. Şuradaki gözüktüğü gibi. Şimdi birinci ilmeğim, ikinci ilmeğim, üçüncü ilmeğim, dördüncü ilmeğim, şuradaki aradaki ilmeklerimde. Şimdi tekrardan kesim yapacağım için 4 ilmekten hariç olarak 1 2 ilmek ördüm. Şuradaki 4'ü kapattığım zaman 2 ilmeğim kalıyor. Hemen en sağdakini sol tarafın üstünden geçirip 1 diyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12'yi tamamlıyorum. Son ilmeğim, dördüncü ilmeğimin birinci ilmeği, 1 2 3 4 ilmek ara için. Şimdi kesim yapabilmem için hemen 2 ilmek daha örüyorum. 1 2. Şimdi birinci ilmeğimi sol taraftaki şişimin üstünden geçireceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Birinci ilmeğim, 2 3 ve 4. Şimdi görmüş olduğunuz gibi şöyle açmak istiyorum. Dilimden sonra birinci, ikinci deliğim. Şimdi şöyle göstereyim.
üçüncü deliği, dördüncü deliği açacağım. Beşinci deliğin üstüne çıkmayacağım. Şimdi yapacağım işlem 4 ilmekten sonra 12 kez 4 ör, 12 kez. Ondan sonra 4 örüp devam ediyorum. Şuradaki alana kadar gene 3 ilmek eklemesi yapıyorum ve tekrardan dönerken geliyorum. Ne yapıyorum? 12 kestiğim ilmeğin üstüne 12 ilmek arttırım yapıyorum ve sıra başına geliyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar, arttırımları yaparken buradaki eksiltmemizi de olduğunu hesaba katıyoruz ve buradaki arttırmamızı da tamamlıyoruz. Ördükten sonra 4 ilmeğimiz var biliyorsunuz. Hemen şuradaki 4 ilmeğimin dördüncüsünü de ördüm. 12 ilmek eksiltmiştik. Tekrar 12 ilmek arttırmamız gerekiyor ki ilmek sayılarımızda herhangi bir şaşma olmasın. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Tıpkı başlangıç noktamızdaki olduğu gibi ilmek sayılarımız artmış olacak ve hepsi aynı kalacak. Şimdi tekrardan yapacağımız işlem haraşolarımızı örmek biliyorsunuz. Tekrardan buradaki alanda bakın ne kadar güzel, düzgün bir şekilde artık arttırımlarımızı tamamlıyoruz. Buradaki alanda tekrardan eklememizi yapıp ilmek sayılarımızı arttırarak devam edeceğiz. Şimdi ilk ilmeğimi mecburen örerek alıyorum. Çünkü ilk ilmeğim ve arttırımını yaptıktan sonra bütün ilmeklerimi haroşa olarak devam edeceğim. Görmüş olduğunuz gibi. İlmek arttırımlarında çok fazla çekmeyin. Bakın çok yakın tutmaya çalışıyorum ben. Aksi takdirde çok altı geniş olabilir. O yüzden mümkün olduğu kadar bu bölümü hassas bir şekilde geçmenizi tavsiye edeceğim sizlerden. Eğer ki çok uzun kalıyor ise 12 ilmeği 11 ilmek olarak atıp tekrar buradaki dönüşte ne yapabilirsiniz? Bir ilmeği o fazla kalan ipinizle düzelterek de tamamlayabilirsiniz. Ama 12'ye 12 olması muhakkak önemli. Şimdi gördüğünüz gibi bakın 4 ilmeğimi de örüyorum. Diğer arttırdığım alan bakın çok çekersem ipim uzuyor şurada. Onu yaşamak istemediğim için mümkün olduğu kadar böyle şişlerimi birbirine yakın tutuyorum ki ilk ilmeklerimin sırası düzgün gelsin. Şimdi örgümüze devam edelim. Modelimizin şekli iyice ortaya çıkmaya başladı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi birinci haroşa dişimizi tamamladık böylelikle. İkinci haroşa dişimizi tamamlayacağız ve ondan sonra tıpkı şuradaki alanı yapmış olduğumuz gibi ne yapacağız? Eksiltmelerimize tekrardan devam edeceğiz. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Daha sonraki ilmeklerimi örüyorum ve bütün ilmeklerimi bildiğiniz gibi bu alanda düz olarak örüyorum ve devam ediyorum. Şimdi ortalama 38-40 beden olarak çıkacak muhtemelen örgümüz. Çünkü ben de ilk defa örüyorum sizlerle beraber ama mantığını hani bildiğim için şöyle demek daha uygun. 44 beden ve üstü için eğer çalışacaksanız buradaki iki haroşa dişimizi örüyoruz ya hani her iki model arasında şuradaki alanda. Bunu 3 ya da 4'e çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Bu zaman ne olacaktır? Modelimizin beden sayısı artmış olacaktır. O şekilde devam edebilirsiniz. Ayrıyetten ne yapabilirsiniz? Bu şekilde kalsın ama daha farklı bir seçeneğimiz olur mu diyen arkadaşlar için ne yapmıştık? 5 delik oluşturmuştuk. Bunu 6 delik olarak tamamlayıp daha sonradan eksiltmeye başlayabilirsiniz. O zaman ne olacaktır? Beden sayısı gene genişleyecektir. Bunlar birer seçenekler. Çünkü büyük bedenlerdeki kalıplar biraz daha farklı oluyor biliyorsunuz. Boylar ortalama hemen hemen aynı iken ilmek sayılarında değişikliğe gitmemiz gerekiyor. Aynı şekilde küçük bedenlerde de bunu yapmamız gerekiyor. Küçük bedenlerde ilmek sayısını azaltabiliriz dilerseniz.
ya da delik sayısında bir azaltmaya gidilebilir. O tamamen sizin tercihinizle bağlı olarak. Ben de şimdi bu yeleğimiz bittikten sonra tam rakamı daha net verebileceğim sizlere, ama ortalama 38-40 beden, belki 42 olabilir. Onun çalışmasını ilerleyen aşamalarda daha net göreceğiz sizlerle beraber. Tekrardan model kurma alanımızdayız. Görmüş olduğunuz gibi şimdi yapacağımız işlem 8 ilmek örüp 12 ilmek kesmek olacak. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ördüm. 3 6 8. Evet. Şimdi 1 2 ilmek daha fazladan örüyorum. Ne yapıyordum? 8 ilmeği kapatıyordum. Sondaki 2 ilmeği keserken 1 diye saymaya başlıyordum. Şimdi 12 ilmek kesiyorum. 4 örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Birinci ilmeğim 1 2 3 ve 4. Şimdi birinci ilmeğim alanımı kestikten sonra bakın bu 1. Şimdi şuradaki alanda göstermek istiyorum. İkinciyi keseceğim, üçüncüyü keseceğim ve dördüncüyü kestikten sonra tekrardan devam ediyorum. Buradaki 3 ilmeklik eklediğim alana kadar. Daha sonradan geri döneceğim. Kestiğim ilmekleri ne yapacağım? Tekrardan eklemesini yapacağım ve sıra başına kadar tekrardan öreceğim ve sizlerle görüşeceğiz kısmetse. Tekrardan ön kısımdayız. Bu sefer arttırmış olduğumuz ilmekleri tekrar örmeye başlayacağız kısmet olursa. Hemen örgümüze başlıyoruz. Bu arada 3 ilmeğimizi eklemeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Her seferinde her ön sırada bunu hatırlatıyorum sizlere, biliyorsunuz. Her sırayı sizlerle beraber şöyle üstünden geçeceğiz ki aranızda gerçekten örgüye çok yeni başlamış arkadaşlar bazen çıkartamıyorlar, sorun oluyor. Ama örgüyü gerçekten bilen arkadaşlar için ise sorunumuz yok, biliyorsunuz. Şimdi arttırmış olduğumuz ilmekleri tekrardan örüyoruz kısmet olursa. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3 ve 4. Böylelikle şuradan aşağıya doğru inişimizle devam ediyoruz. Hala yakanın omuz kısmındaki ilmeklerimiz duruyor ve eklemeye devam ediyoruz. Şimdi şuradaki alanı oluşturabilmek için birinci haraşo dişimizi oluşturduk. İkinci haraşo dişimiz için bütün ilmeklerimizi ne yapıyoruz? Düz şekilde örmeye devam ediyoruz ki ne yapacağız? Tekrardan dilim oluşturabilmek için kendimize bir alan oluşturalım.